Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel merserize bir iple başlayacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İstediğiniz ipten başlayabilirsiniz. Her türlü ipe uygun bir model. İster lastik olarak ister ana model olarak kullanabilirsiniz. Her türlü örgüye uyum sağlayabilir. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize önce ilmek çıkartarak başlayacağız. Şöyle başlayalım. Bu model için 4 ve 4'ün katlarına ihtiyacımız var. İlmek sayısı olarak artı 3. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. 12 ilmek alırsak yeterli benim için. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane model için. 3 de artı yapacağımız için 2 tane daha yapalım. Toplamda benim ilmeğim 13 oldu şu anda. 13 ilmekle başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ondan sonraki ilmeğimi düz, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters diye başladık ilk sıramızı. Bu modeli dediğim gibi lastik olarak da kullanabilirsiniz. Ana model olarak da kullanabilirsiniz. İkisine de uygun model. Hangisinde hoşunuza giderse. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Düzle başlamıştık. Düzle bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de düz örelim. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim. İlk ilmek, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimizi ters, düz, ters, düz. 4 tane ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. İpimi öne aldım kendimden taraf. 1, 2, 3 tane ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. İpimi aldım, bu tarafa geçirdim. Şöyle bir bağlama yaptım. Tekrar şu 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Bakın şu şekilde. Yine 4 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. İlmekleri aynı gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak ördük. İpi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 tanesini aktardım. 4. kalıyor burada. İpimi şu şekilde bir doladım. Tekrar 3 ilmeği sağ şişime aldım. Bir tane ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. 4 ilmek tekrar ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği sol şişime aktardım. İpimi aldım. Şöyle bir doladım. Şu şekilde. Tekrar sağ şişimi alıyorum. Şu 3 ilmeği şöyle aradan bakın bir dolama yapmış olduk. Şöyle. Bir ilmeğimiz kaldı. Onu da ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sıradayız.
Model 2 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın. Şöyle bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters örelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bu şekilde bir kez modeli kurmuş olduk. 2 sıradan oluştu. Şimdi ikinci kez modeli kuracağız ve şu bağlamaları kaydıracağız. Bura bizim ters ilmeğimizdi. Ters ördüm. Sıradaki düz ördüm. Ters, düz. Şimdi burada kenar ilmeğinden hariç 6 tane ilmek örmemiz gerekiyor. 4 tane örmüşüz. 2 daha örelim. 6 taneyi ördük. Bakın şu iki bağlamanın arasına denk getireceğiz şimdi. Onun için 6 tane ilmek ördük. İpimi kendimden tarafa aldım. 1, 2, 3 taneyi sol şişime aktardım. İpimi şu şekilde doladım ve tekrar 3 ilmeği sağ şişime aldım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Ters düz olarak ipimi kendimden tarafa aldım ve 3 ilmeği sola aktardım. İpi şöyle bir doladım. Tekrar 3 ilmeği sağ şişime aldım. Şimdi sıradaki ilmeğimiz ters, düz, ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modeli ikinci kez kurduk. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Sadece ters örgü yapıyorduk. Arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmekleri de ters olarak devam edeceğiz. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek ve de 2 sıradan oluşuyor. Şöyle ipim tellenmeden alayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve çok kolay yapımı. Siz de inşallah benimle beğenir ve yaparsınız. Şimdi üçüncü kez de bir kuralım. Ondan sonrası zaten model hep kendini tekrar ediyor. Üçüncü kez kuracağımız model birinci kurumda yaptığımız gibi, birinci sırada yani yaptığımız gibi aynı işlemi devam edeceğiz. Bir tersimiz var. Bir ters, bir düz. Bakın ilmekler zaten kendini gösteriyor. Bir ters, bir düz. Şimdi 4 ilmek örmemiz gerekiyordu. Kenar ilmek hariç. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu bağlamamızı yapmak için 3 ilmeği sol şişime aldım. İpimi şöyle bir çevirdim etrafında. Tekrar sağ şişime aldım ve bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, 4 ilmek tekrar ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeği sol şişime aldım. İpimi doladım. Şu şekilde tekrar 3 ilmeği sağ şişime aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz,
4 tane ilmek ördüm. Yine şöyle bir bağlama yapmak için 3 ilmeğimi sola aldım. İpi doladım ve 3'ü tekrar sağ şişime aldım. Burada da bir tersimiz var ve de kenar ilmeğini de ördüm. Modeli bakın tekrar kaydırdık. Şu şekilde. Arka yüzünden de yine ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerin hepsini ters örerek devam ediyoruz. Benim ipim merserize ip olduğu için çok telleniyor şöyle. Kameranın altında yaparken de yani tellendirdiğim oluyor. Şöyle şurada bir tel kaçırdım. Şu şekilde. Onu hemen taktım. Ve ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örerek geldik. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi bir daha kurulum yapacağımız zaman ikinci kurulum gibi yapacağız. Şu şekilde. Pardon. 6 ilmek öreceğiz. Sonra 3'ünü aktaracağız. Şöyle 6 ilmek, sonra 3'ünü aktaracağız ve devam edeceğiz. İlk kurulumda 4 ilmek örüyorduk. Bağlamayı yapıyorduk. İkinci kurulumda 6 ilmek örerek başlıyoruz. Ona dikkat edersek modelimiz tam denk gelir. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Ben şöyle bir de daha büyük bir parça da yaptım. Onu size göstereyim. Modelin ilerlemiş halini görün. Şu şekilde. Bu da modelin biraz ilerlemiş hali. Şu beraber yaptığımız ipim aynı ip. Şiş numarası da aynı. Şöyle onu kenara bırakayım. Bu da daha önce hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle tam lastik. Enine boyuna çok esnemeyen şöyle derli toplu bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Görüntüsü şöyle oluyor. Kenarlarımız böyle arkadaşlar. Şöyle. Modelimiz böyle. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle yandan görüntüsü. Evet. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay ve zevkli bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Ana model olarak, lastik olarak her türlü örgüde uyarlayabilirsiniz. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.